Geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasının en büyük hapishanesi hizmete açıldı. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu durumdan pek de memnun değildi. Amerika'ya 2000 kilometre uzaklıktaki bu yeni hapishane ABD hükümetini neden rahatsız etti? El Salvador böyle bir hapishaneye neden ihtiyaç duydu? Gelin El Salvador Başkanı Bukele'nin emriyle açılan ve tam 40 bin mahkuma ev sahipliği yapacak olan mega hapishanenin hikayesine bakalım. El Salvador, güçlü çetelerle bağlantılı şiddet eylemlerinden uzun süredir muzdarip. İç savaş yıllarından bugüne kadar çeteler ve klikler toplumun huzurunu bozan en büyük unsurlardan. M18 veya bilinen ismiyle 18. Cadde Çetesi ve Mara Salvatrucha çeteleri ülkedeki en dominant ve en kötü çetelerin başında geliyor. 18. cadde, grafiti ve dövmelerinde 3 nokta ve benzeri sembolleri kullanıyor. Aynı çete, ilkokul ve ortaokul çağındaki gençleri çeteye alması nedeniyle çocuk ordusu olarak da adlandırılabiliyor. Bu çete kozmopolit bir yapıya sahip. Farklı milletlerden kişiler de çete üyesi olabilir. Ve bu kozmopolit yapı içerisinde çete üyelerini yaptırdıkları 18 dövmesiyle tanımak mümkün. Mara Salvatrucha ise çete adlarının ilk harfleri olan M ve S harflerini sembol ediniyor. Çetenin adının ise San Salvador'da yer alan La Mara sokağından geldiği düşünülüyor. 1980'li yıllarda Los Angeles'a göçen El Salvadorlu göçmenler tarafından kurulan çete, ABD içerisinde hala aktif. Bu iki büyük çete de Orta ve Kuzey Amerika'da teşkilatlanmaya sahip. Özellikle kuvvetli oldukları ülkelerin başında Meksika, El Salvador, Honduras gibi merkezi otoritenin organize suçla mücadelede zorlandığı ülkeler mevcut. Bu da kimi zaman sert, kimi zamansa hoşgörülü politikaların bu çetelere karşı tercih edilmesinde büyük rol oynuyor. Örneğin El Salvador'da da geçmiş dönemde görev yapan bazı hükümet yetkilileri, çetelere hem şiddetli baskıyla hem de üstü kapalı bir yatıştırma politikasıyla karşılık vermişlerdi. Zaman zaman hükümetler, şüpheli çete üyelerinin toplu tutuklanmasını içeren mano dura veya demir yumruk politikalarını da yürürlüğe koydu. Ancak kimi zaman da El Salvador liderleri, çete liderleriyle gizli müzakereler yürüterek saldırıların belli menfaatler karşılığı durdurulmasını istemişlerdi. Eylem durdurmaların genel adı ise El Salvador'da dökülen kanın geri çevrilmesi olarak da biliniyor. 2012'de El Salvador hükümetinin çete ateşkesi olarak adlandırdığı olay nedeniyle 2011 rakamlarına kıyasla suç %41 oranında düştü. 2012'nin başlarında günde ortalama 16 cinayet işlenirken Mart ayı sonunda bu sayı günde 5'in altına düşmüştü. 14 Nisan 2012'de uzun süredir ilk kez bölgede hiç cinayet işlenmedi. Bunun sebebi ise El Salvador liderleriyle çete elebaşlar arasındaki sessiz müzakerelerdi. Ancak yaşanan bu düşüş bir illüzyondan ibaretti. Ateşkes, çetelerin anlaşmaya uymaması sebebiyle 2014'te sona erdi ve ardından cinayet oranları tekrar yükselişe geçti. Bu yükselişi kırmak için uygulanan politikalar ve inşa edilen mega hapishane ile El Salvador, Mara Salvatrucha veya MS-13, Barria 18 ve benzeri çetelere karşı yoğun mücadele yürütüyor. Son 20 yıldır hükümette olan FLMN ve Arena koalisyonlarını sert bir dille eleştirirken 2019 seçimlerinde organize suçu, yolsuzluğu, yoksulluğu ve gelir adaletsizliğini bitirmeyi vaat etmişti. Birçok zanlı ateşkesi bozduğu için 2022 yılının Mart ayında artan cinayetlere yanıt olarak benzeri görülmemiş bir mücadele başlatıldı. Başkan Nayib Bukele'nin uzun süredir işletmelerden zorla para alan ve başkent San Salvador'un birçok mahallesini yöneten sokak çetelerine yönelik 9 aylık bir mücadelesi, El Salvador tarihinin organize suça karşı yürüttüğü en büyük seferberliklerden biriydi. Politikalarda değişiklikler yaşandı. Askerler insanların kimlik belgelerini kontrol ederek Soyapango ve Comasagua ilçelerini ablukaya aldı. Özel timler çete zanlılarını aramak için kasabalarda eş zamanlı baskınlar düzenledi. Bu baskınlarda tutuklanan binlerce suçluyu barındıracak bir tesis ise henüz inşa edilmemişti. Tutuklanan çete üyeleri kısa bir dönem kamu binalarında gözaltında tutulmuş, ardından San Vicente bölgesine bağlı Tecoloca sınırları içerisinde Amerika kıtasının en büyük hapishanesi inşa edilmişti. Hapishane, başkente 74 kilometre mesafede ve yerleşim yerlerine de oldukça uzak bir noktada. Yani şehirden ve El Salvador insanından izole bir konumda. Toplumdan uzak bir yer tercih edilmesinin ana sebebi ise geçmişte yerleşim yerlerine yakın olan hapishanelerde yaşanan asayiş sorunlarıydı. 166 hektar büyüklüğündeki bir vadide kurulan hapishane, 8 binalı bir kompleks olarak inşa edildi. Tesis alınacak olan mahkumların taranması içinse kemik ve iç organları dahi görüntüleyebilen yüksek tarama kapasiteli X-ray cihazları kullanıldı. 100 metrekarelik alana inşa edilen toplam 32 kişilik hücrelerin her birinde 2 lavabo bulunuyor. Bu hücrelerde mahkumlar için ranzalar var. Ancak ranzalarda yatak yok. Zira mahkumların ranza demirlerinde uyumaları isteniyor.
Ayrıca tesis içerisinde asayişi bozan, isyan başlatan, kurallara uymayan mahkumlar için karanlık ve penceresiz tecrit hücreleri de bulunuyor. Geçmiş dönemlerde kullanılan hapishanelerde mahkumların ses sistemleri, oyun konsolları, bilgisayarlar, yüksek kaliteli televizyonlar ve benzeri teknolojik ürünleri temin edebildiği haberlere konu olmuştu. Bukele yönetimi yapılan bu mega hapishaneyle eski hoşgörülü ortamın artık kabul edilemeyeceğini ortaya koydu. Tesise giren her bireyin 7 gün 24 saat izlenebileceği kapalı devre kamera sistemleri de hapishanede yer alıyor. Hapishanenin bulunduğu bölgenin elektrik ve su tesisatı da şehirden bağımsız olarak döşendi ve böylece yerleşim yerlerindeki olası sabotajlara karşı önlem alındı. Bu önlemler sayesinde Bukele hükümeti, geçmişte yaşanan mahkum kaçırma ve isyan sorunlarının da önüne geçmeyi hedefliyor. Hapishane içerisinde olası ayaklanmalara karşı her daim tam teçhizatla hazır bekleyen bir mücadele timi ve tam donanımlı bir cephanelik de mevcut. Ayrıca güvenlik personelinin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak bir yemekhane, spor salonu, koğuş tipi dinlenme odaları da bulunuyor. Mahkumların kullanması içinse ortak alana üretim ekipmanları yerleştirildi. Bu sayede mahkumların geçmişte zarar verdikleri kamu mallarının üretimine katkı sağlamaları hedeflenmiş. Mahkumların yalnızca üretim atölyeleri, mahkemelere katılmak için kullanılacak bilgisayar odaları ve tecrit koğuşlarına nakil amaçlı kendi koğuşlarından ayrılmalarına izin veriliyor. Yani mahkumların herhangi bir havalandırma hakkı veya yürüyebilecekleri avluları bulunmuyor. Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin suçla mücadele kapsamında çıkarttığı özel kararnamenin yayınlanmasıyla mahkumların hapishaneye transfer süreci 2 Şubat'ta başlatıldı. İlk etapta ise tesise yaklaşık 2000 mahkum sevk edildi. Ve bu mahkumlar çetelerin en elit suçlularından oluşuyor. Mahkumların saçlarının kazındığı ve sadece beyaz bir şortla görüntülendiği anlar da aktarılmıştı. Bilindiği kadarıyla her 100 Salvadorlu'dan neredeyse ikisi şu anda tutuklu. Bu oran dünyada bildirilen en yüksek hapsedilme oranı. Ayrıca ülkenin hapishane nüfusu her geçen yıl artıyor. İşte tüm bu bilgiler Başkan Nayib Bukele'nin şahsi Twitter hesabından paylaştığı 35 dakikalık bir video ile gün yüzüne çıktı. Bukele, hapishanenin açılışını, "Burası nüfusumuza daha fazla zarar veremeyecekleri yeni evleri olacak" şeklinde duyurdu. Takım elbiseli ve resmi bir imaj çizmek yerine halktan olduğunu göstermek isteyen Bukele'nin mega hapishanenin açılışına ait videoda spor bir kazak ve kot pantolonlu olması dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor. Bukele'ye göre suçla mücadele, koltukta oturup evrak imzalamakla değil, sahadaki görevliler gibi yaşamakla olabilir. Bukele'nin suça ve suçluya yönelik sert tutumunun arkasında da ülkenin uzun süredir muzdarip olduğu ve sürekli yükselen suç oranları var. Devlet başkanının hedeflerinden biri de bu oranı düşürmek. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin 2019 raporuna göre El Salvador, cinayet oranı sıralamasında listedeki ülkeler arasında tam 3. sırada. Bukele, kongredeki müttefiklerinden bazı anayasal hakların askıya alındığı ve birkaç kez uzatılan kapsamlı bir OHAL paketinin geçirilmesini istedi. Bu OHAL'e gerekçe olaraksa çetelerin işlediği sansasyonel cinayetlerin hızla artmasını gösterdi. Peki askıya alınan anayasal haklar arasında neler var? Polislere arama emri olmaksızın tutuklama yetkisi verilirken, vatandaşların faaliyetlerinin hükümet tarafından mahkeme kararı olmaksızın takip edilebilmesi imkanı tanındı. Ayrıca tutukluların avukat tutma hakları da iptal edildi. OHAL'in onaylanmasıyla birlikte ülke genelinde 64 bin şüpheli hızlıca tutuklandı. Yeni uygulamalar sebebiyle çeşitli insan hakları örgütleri, polis gözetiminde hayatını kaybeden düzinelerce şüphelinin hükümetin sert tutumu yüzünden öldürüldüğü, bazılarının ise yozlaşmaların üstünü örtebilmek için devlet tarafından infaz edildiği iddialarını gündeme getirdi. Ancak El Salvador Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı Hector Gustavo Villatoro, Reuters'e verdiği bir mülakatta çetelere karşı sert mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Geçtiğimiz sene hapishane inşaatına karşı çıkan uluslararası tepkiler arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın tepkisi de yer alıyordu. Blinken'ın çağrısına Twitter hesabından nükteli bir yanıt veren Bukele de açıklamasında, "Bir gazeteci arkadaşım var. Basın özgürlüğü hakkını kullanarak Guantanamo'ya girmek ve oradaki tutukluların özgürlüklerden ve yargı sürecinden yararlanıp yararlanmadıklarını görmek istiyor" demişti. El Salvador'da alınan OHAL önlemlerinin ardından 2022'nin Ocak-Ekim döneminde işlenen cinayet sayısının bir önceki yıla oranla %38 azaldığı belirtiliyor. Ancak Amerikan Merkez Üniversitesi tarafından yayınlanan bir araştırmada halkın %79.8'inde Bukele politikalarının işe yaradığı ve suç oranlarının azaldığı kanısının yaygın olduğu gözlemlenmişti.
Suçla mücadele konusunda sert yaklaşımlar için olmazsa olmaz 3 uygulamanın kolluk kuvvetlerinin tedbirleri, halkın desteğinin sağlanması ve insanların suç eğiliminin düşürülmesi olduğu biliniyor. Bununla birlikte suçun ortaya çıkmasındaki süreçte birey, ortam ve sonuç şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Suça eğilimli bireyler, yeterli eğitimlerin sağlanamaması dolayısıyla bu davranışı yönelirken, kişinin içinde yetiştiği toplum da suçu tetikleyebiliyor. Aynı zamanda suç sonucunda alınan cezanın caydırıcılığı ve uygulanacak adli tedbirler de suça yönelimin düşürülmesinde oldukça önemli. Amerika kıtasının en büyük hapishanesinin hikayesi bu şekilde. Öyle bir hapishane ki şöhreti sınırlarını aşan Guantanamo'dan ve üzerine filmler çekilen Alcatraz'dan bile daha büyük. Bakalım bu mega hapishanenin ünü de diğerleri gibi içinde barındırdığı mahkumlardan daha büyük olacak mı ya da hakkında filmler yapılıp romanlar yazılacak mı? Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi ve bu tarz daha fazla içerik görmek için GZT'ye abone olmayı unutmayın. Geçtiğimiz günlerde Amerika kıtasının en büyük hapishanesi hizmete açıldı. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu durumdan pek de memnun değildi. Amerika'ya 2000 kilometre uzaklıktaki bu yeni hapishane ABD hükümetini neden rahatsız etti? El Salvador böyle bir hapishaneye neden ihtiyaç duydu?